Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Bu video ile birlikte yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serinin adı Temple Run olacak. Bunun normalde 3 boyutlu versiyonu var. Biz 2 boyutlu versiyonunu yapacağız. Buradan ismini belirleyelim. 2 diye seçelim. Bu zaten location kısmını biliyorsunuz. Nereye kaydedilmesini istiyorsak oraya seçtik. Create dedik. Proje açıldı arkadaşlar. Şimdi ben bu assetleri yükleyeceğim buraya. Şuradan komple seçip buraya atarsam biraz bekletecek gibi. Açıldı bu. Sahne kısmı bayağı karışıkmış şu an. Animasyon kısmı açıkmış. Bize sahne kısmı lazım. Şimdi bakalım asetlerimize. Player'da ne varmış? 2 tane player varmış. Bunun bir tanesini sileyim ben. Bir tanesine gerek yok. Şimdi bunu slice edeceğiz. Parçalayacağız tabi. Parçalamadan önce şuradan sprite modu multiple yapmamız lazım. Ondan sonra sprite editöre giriyorum. Slice dediğimde bunu parçalayacaktır. Ve bunları ben dizdim. Bunu PDF formatında dizdim. Eğer ki işte bu biraz daha yukarı çıkmış olsaydı böyle karışacaktı. O yüzden bu bölme işleminde sıkıntı yaşamamak istiyorsanız PDF formatına çevirdiğinizde bunların aralıklarını iyi ayarlamanız lazım. Apply diyeyim. Bunları tek tek böldü herhalde, bir sıkıntı yok. Şimdi obje kısmına gelelim. Obje kısmında neleri kullanacağız? Buna gerek yok sanırım. Şu kaktüs olabilir. Bunları tek tek sahneye atacağım ben. Kaktüs 3'ü kullanabiliriz. Şunu kullanabiliriz. Bunlar bu arada koşu yolundaki engeller olacak. O yüzden mesela bunu seçmedim. Bu boyut olarak küçük göründü. Şu olabilir. Neymiş? Bu da tabela tarzı bir şey. Bu olabilir. Bu da taşmış. Şu olabilir ama biraz daha büyütelim onu. Taş bloğu. Şunu ekledim. Çok fazla oldu sanki ama neyse. Şunları tek tek tutalım. Hepsini birlikte. Box Collider ekleyeceğim buna. Ama 2 diye olması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar hepsini seçerseniz collider'ları hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Sonra ben Asset'e sağ tıklayayım. Create diyeyim, buraya prefab'larımı atacağım. Neden prefab oluşturuyoruz? Çünkü ben tek tek objeleri oluşturayım, tekrardan collider ekleyeyim gibi uğraşmamak için prefab haline getiriyorum. Ayarları otomatikman nereye atarsak prefab'dan seçip atıyoruz. Üstüne collider kalıyor, işte script eklersek scriptler üstünde kalıyor. Bize kolaylık sağlıyor. Bakalım şöyle hepsi birden atılıyor mu? Zannetmiyorum ama atılmadı zaten. Şu prefab'ın içine atmadan önce bir klasör daha oluşturayım. Objeler diyeyim buna da. Stone'a attım. Stone bloğu attım. Sign ne demekmiş? Sign tabela gibi bir şey herhalde. Ben bunu ismini tabela yapacağım ya. Skeleton, böyle bir kuru kafa var. Create. Bunu da box diyeyim.
Stone'a 2 tepe attım. Bunu sileyim. Kaktüsü seçerken tabelanın içine atmışım. Bunda sıkıntı yok. Kaktüs 1. Kaktüs 1'i de aldım. Tamamdır. Objeleri prefab'a halloldu şimdilik. Biz burada bir şey unuttuk bu arada. Daha doğrusu ben unuttum. Şunları tek tek seçeyim. Rigid body eklemedim bunlara. Rigid body tekrardan 2D'ye ekleyelim. Bunları Z ekseninde sabitleyelim. Z ekseniyle işimiz olmayacak. Hepsine birden apply diyebiliyor muyum? Yok, diyemiyorum. Şimdi şurada bir tüyo vereyim size. Mesela Cactus 3 prefab'ını seçtim ben burada. Şey gözükmüyor. Rigid body'si gözükmüyor. Eğer ki buradan Cactus 3'ü seçip apply dersem bu şekilde rigid body prefab haline eklenmiş olacak. Şuradan hepsini seçince olmadığı için tek tek apply diyeceğim. Unuttuğum için böyle yapacağız. Stone'da bir sıkıntı var. Stone'u tekrar alayım. Şunları tek tek ayarlayayım. Tamamdır. Bu sefer objelerle kesin olarak işimiz bitti. Bunları silebiliriz. Objelerle bir işimiz bittiğine göre arkadaşlar şimdi şu player'ın animasyonunu yapabiliriz. Player'ı ben tutup sahneye alayım. Şunun ismini değiştireyim. Üstüne eklememiz gereken neler var? Rigid body var. Tekrardan Z ekseninde sabitleyeceğiz. Box Collider var. Bu Box Collider olsa sıkıntı yaratır mı? Aslında yaratabilir ama şimdilik kalsın. Çok sıkıntı yaşarsak onu değiştirebiliriz. Çünkü baktığınızda Collider tam olarak player'ı kavramıyor. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdilik kalsın. Buna bir de animasyon ekleyeceğiz. Buradan bir animator ekleyeyim. Asset klasöründe sağ tıklayıp animation diyeyim. Çok fazla animasyon kullanmayacağız. Normalde çok kullansak player diye bir klasör daha açabilirdim. Ama gerek yok gibi duruyor. Şuradan player nerede? Animasyonu seçelim. Player'a gelelim. Create dediğimizde şunu asset'ten animasyonun içine kaydetsin. Ama biz bir controller eklemedik. Ondan önce bir controller ekleyelim. Create animation controller. Player anim diyeyim. Yeterli. Bunu controller'ı player'ın üstüne attım. Şuradan da ekleyebilirdiniz. Şuraya tıklayıp da animasyon ekleniyor zannediyorum. Neyse. Player'a geldik. Create diyelim. Animasyonun içine bir tane idle ekleyeceğiz. Şimdi idle'ın içine atmamız gerekenler neler? Şuradan bakalım. Şu biraz aşağı kaçmış. Ne olayım? İlk ikisi olması lazım. Aynen ilk ikisi. Şunları idle kısmına atalım. Şöyle. Yeni bir klip daha oluşturayım. Bu da run olsun. Bu arada şunlar ekleniyor. Animator menüsü altında bunlar tek tek ekleniyor. Run dedik. Projeye gelelim.
Şunu bir çift tıklayalım. Karışıklık olmasın. Hangileri runmış? Şuradan itibaren run. Ne gideceğiz? Player sıfırdan başlamış. Sıfırdan başladığına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'den itibaren run olması lazım. Aynen. 21'e 22'ye kadar bayağı run varmış. Bunları tutup sürükleyelim buraya. Tabi burada soldan player'ı seçmediğim için sürükleyemedim. Idle'dan tekrar run'ı seçtim. Aynen, sürekli açıp duruyorum, pardon. 12'den itibaren seçtiğimizde bu şekilde eklemiş olduk. Bunun saniye olarak 30 saniye yapsak şu an nasıl bir görünüyor? Player aşağı doğru düştü. Bunu öncelikle bir kinematik yapmamız lazım. Oyunda kinematik yapmaya gerek duymayacağız zannediyorum altta, çünkü ekleyeceğiz. Zemin ekleyeceğiz. Şimdilik bir animasyonu test edelim. Neden sürekli tekrar ediyor? Buradan animasyondan idle'dan bir tane ok göndereyim run'a. Şimdi tekrar bir deneyelim. Ve bu şekilde hızı şuradan ayarlayabiliriz. 0.30 saniye ya. Bunu biraz daha yaklaşırsak daha hızlı olur ama şu an iyi gibi duruyor. Bu şekilde kalsın. Run animasyonu da ekledik arkadaşlar. Idle'ı ekledik. Bir de ne ekleyelim? Burada player kısmında jump olması lazım. Aynen. Jump'ı da ekleyeceğiz. O da 2'den 11'e kadar herhalde. Create new clip. Burada bu arada player'ın altına ekliyormuş. Animasyonun altına ekleyelim. Karışmasın. Buna da jump dedik. 0'dan 1'e kadar idle'dı. 2'den 11'e kadar da jump olması gerek. Bu şekilde 30'a kadar atalım bunu. 0.30 saniye kadar. Tekrar bir bunun testini yapalım. Run'dan da jump'a gitsin. Bu arada bunlar test amaçlı. Oyunda böyle olmayacak. Neyse. Game ekranına dönüyorum. Play diyorum. Animasyon kısmını çalıştırmadık. Animasyonu da çalıştıralım. Tekrardan bir sıkıntı var. Sıkıntı nedir? Şu an hiçbiri çalışmıyor gibi. Player'a bastım. Bunları bir tekrardan başlatayım arkadaşlar. Bir dakika. Bu çalışıyor mu? Bu sefer çalışmaya başladı. Şu jump'tan run'a bir daha göndereyim. Bu şekilde koşuyor koşuyor zıplıyor. Şu anki bu animasyon yeterli. Onun detaylı ayarını zaten yapacağız. Bir de düşman karakteri oluşturuyoruz. Onun şu anda aseti yok elimde. Onu da bir dahaki videoda ekleyeceğim. Bakayım bu arada kaç dakika olmuş. 14 küsur dakika olmuş. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum.